Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz Mickey Mouse modelinin yapımını, toka modelinin yapımını paylaşacağım. Şöyle tokamızı bir açalım. Bakın gayet şık, güzel, hoş bir model oldu. Şöyle Mickey Mouse renklerinde hazırladım. Bunu istediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Bu kısmı pembe yapabilirsiniz. Yine farklı farklı renklerde hazırlayarak gerçekten çok şık tokalar elde edebilirsiniz. Şimdi bizler de bugün beraberce bunu nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Çok cici oldu. Böyle satış amaçlı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. En çok tercih edilen toka modellerinden birisidir. Oldukça sipariş getiren bir modeldir. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Zaten hani Mickey Mouse son zamanların en gözde modellerinden birisi. Çocukların da çok sevdiği bir karakter. Şimdi malzemem şöyle çıt çıt bir tokaya ihtiyacım var. Şöyle tokamın santim olarak da ölçelim bakalım kaç santimmiş. Şöyle şuradan koyuyorum. 6 santimlik bir tokam var. Bu tokaları internette toka satan yerler var. Toptan toka satan yerler var. Oralardan da temin edebilirsiniz. Veya böyle bir iki tane yapacaksanız eğer bulunduğunuz şehirdeki bir takıcıdan da alabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Şimdi başlayalım isterseniz. Tığımla şöyle göstereyim. İnce bir tığ, 1.25 milimlik bir tığ arkadaşlar. Çıt çıtımızı açıyoruz. Kapalı yapmak isterseniz kapatabilirsiniz. Ben şöyle açık olarak yapacağım. Şimdi şöyle bakın. Arka kısmı bu tarafa bakacak. Uç kısmı da bu tarafa, yani şu şekilde elimizde tutuyoruz. Daha sonrasında şöyle buradan takıyorum tığımı. Şurada bir tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle hafiften zincirimi de uzun tutuyorum. Şimdi bunu bunun içerisinden şimdi İpi yarmamaya dikkat edin. Benim gibi. Ben çok böyle ince tığlara alışkın olmadığım için birazcık zorlandım bunu yaparken. Eğer siz ince tığlara rahatlıkla örebiliyorsanız hiç zorlanmayacaksınız eminim arkadaşlar. Şimdi şöyle içinden bir geçirebilirsem şayet. Evet. Şimdi şöyle bakın içinden çıkardım. Şu şekilde de bir tane sık iğne yaptım. Buraya bir tane daha sık iğne yapacağım bu boşluğa. İyice sıkıştırıyorum. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. Diğer tarafa geçeceğim. Bunun için 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Eğer 4 tane zincir sizin için darsa 5 çekin. Yani eliniz sıkıysa 5 çekin. Ben şimdi bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. 5 tane yaptım onu. Ve bu tarafa sık iğne yapıyorum. Şöyle. Evet. Yapmış olduğunuz sık iğnelerinizi bakın burayı böyle tokadan alıyorum. Bakın tokadan alıyorum. Buradan ipimi alıyorum. İçinden çekiriyorum ama çekiştiriyorum. Şöyle sıkıyorum yani. Alıyorum. Sıkıyorum. Alıyorum. Sıkıyorum. Bu şekilde bu kısmı dolduruyoruz. Hiç şu tokanın rengi gözükmemesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim ama çok da böyle hani üst üste bindirip de sıkıştırmayalım da. O zaman da kötü bir görüntü olur. Buna dikkat edelim. Son zamanlar gerçekten son zamanlarda bu tokalar bayağı önüme çıkmaya başladı. Arkadaşlarımız gerçekten çok güzel, Instagram'da sayfası olan arkadaşlarımız var. Ve gerçekten çok da güzel ürünler ortaya çıkarıyorlar. Çok güzel modeller çıkarıyorlar.
Hepsinin ellerine sağlık. Bakın şöyle düzenleyelim. Satış amaçlı olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım ipten bahsetmemişim. Bu tokaları koton iplerle yapmanızı öneriyorum. Çünkü herhangi bir tüylenme yapmaması için bunlar sürekli kullanılacak modeller. O yüzden koton ipler tercih edin. Şöyle önce bir sayalım, sonra devam edeceğiz anlatmaya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 tane. Şimdi şu kısmı da kapatabilmek için bakın şöyle alıyorum. Bu şekilde. Tekrar alıyorum. Şöyle. Yine tekrar alıyorum. Yani şu ön kısımda gözüksün istemiyorum. Şöyle ipimi biraz arkaya attım. Evet. Şimdi bu tarafa devam ediyorum yine örmeye. Evet. Eğer böyle açık öremezseniz kapalı örün arkadaşlar. Ben açık daha kolay örebildiğim için bu şekilde açtım. Şimdi iplerden bahsediyorduk. Ona devam edelim. Burayı da yine şu kısma kadar dolduracağız. İplerinizi koton içerikli ipler kullanmaya önem gösterin, özen gösterin. Şimdi bu tokalar sürekli kullanılan tokalar, sürekli saça takılan tokalar. O yüzden ipleriniz tüylenme yapmasın diye koton ip tercih etmelisiniz. Genellikle bunları Alize Cotton Gold'la örülüyor. Ben bugün mesela Gazzal'la örüyorum şu anda. Farklı farklı koton ipler var. Onlardan alabilirsiniz ama onların da kalınları olmasın, böyle incileri olsun. Çünkü kalınıyla da çok kaba durur ve zaten ince bir tığ kullandığımız için de hani öremezsiniz, çok zorlanırsınız. O yüzden böyle ince koton ipiniz varsa onunla yapın ama hani derseniz ki ben kendi çocuğum kullanacak, elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben sipariş amaçlı olarak yapacaksanız koton ip tercih ettim diyorum. Ben çocuğuma yapacağım, işte birine hediye edeceğim gibi derseniz böyle elinizdeki ipleri de kullanabilirsiniz. Evet, sonuna kadar geldim. Burada şimdi önemli olan bu taraftaki sık iğne yapmış olduğumuz sayı ile bu taraftaki sayı arasında çok fark olmaması gerekiyor. Aynı. Mesela buraya 21 doldurdum. Burayı da yine aynı şekilde doldurabilirim. Tokanın büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de yine bu sayı değişir arkadaşlar. Burada önemli olan şuradan tokanın rengini görmemek. Şimdi şurada sonda. Evet, şimdi ben bakın geldim, şöyle de bir düzenleyeyim önce. Evet, şimdi şu başlamış olduğum ilk iğneyle batıyorum. Hani sık iğne yapmıştık orada, ona battım, şöyle içinden çıkardım. Şimdi şurada 5 tane çekmiş olduğum var. Şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Üst sıraya geçtik. Şöyle önce bakın, buraya önce bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum, batıyorum yine aynı yere. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Tekrar batıyorum aynı yere. Tığımda 3 tane var. Tek seferde çıkardım. Burada 4 tane çakma trabzanımız var. Buna çakma trabzan diyoruz. En sona da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bitiriyorum bunu. Sonrasında şuradaki ilk yapmış olduğum sık iğne ile birleştirdim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şu üst kısmının yapılışını göstereceğim. Bir tane atlıyorum, ikinciye şöyle batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Bakın sık iğne yapmadım. Yine 1 2 3 bir tane atlıyorum, ikinciye içinden çıkarıyorum. 1 2 3 bir tane atlıyorum,
ikincinin yine batıyorum. Şöyle içinden çıkarıyorum. Batıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. Yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Bir, ikinciye batıyorum. Ve şöyle bakın içinden kaydırma tekniğini kullanarak içinden çıkarıyorum. Yani burada sık iğne yapmıyoruz. Her defasında bir tane atlıyorum. Sadece şu uç kısımda atlama yapmayacağım. Onda orada bir kasma olsun istemediğim için orada atlama yapmayacağım. Oraya kadar gelelim. Bakın atlamıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 atlamıyorum. Yanındakine batıyorum. Hem de burada bir boşluk kaldıysa da onu da böylelikle kapatmış oluyorum. Hemen yine yanındakine atlama yapmadım. Hemen yanındakine yine battım. Şimdi atlama yapmaya başlıyoruz. Bir tane atlıyorum. İkinciye yine batıyorum. 1, 2, 3. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1, 2, 3. Böyle çeşit çeşit tokalar gelecek arkadaşlar. Böyle aralarda sizlere toka yapımlarını bahsedeceğim. Böyle farklı farklı figürlerde çok farklı modeller, taclar. Gerçekten planladığım güzel modeller var. Bunları izleyerek yapabilirsiniz. Çevrenizde satabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram, sosyal medya yani hani birkaç tane her yerde, bütün sosyal medyalarda diyeyim daha doğrusu, bu tokalardan var ve oldukça da rağbet görüyor. Mesela bulunduğunuz şehirdeki takıcılara gidip anlaşma bile yapabilirsiniz. Hani böyle birkaç tane numune getirirsiniz. Belki de kabul ederler. Hani oralara da böyle toplu toplu satış yapıp verebilirsiniz. Çünkü gerçekten hani alıcısı da var. Sipariş getiren modeller. Çocuklar çok seviyor bu tarz şeyleri. Evet, şimdi geldik uca. Burada da yine aynı şekilde atlama yapmayacağım burada da. Hemen yanındakine bağlıyorum. Evet. En sonda da şöyle yine 3 zincir çekiyorum. Şu ilk yapmış olduğumuzun şöyle içine çıkarıyorum. Burada bir tane zincir çekelim ve ipimizi koparalım. Şöyle de düzenleyelim. Evet. Şimdi şunu şuradan alttan alıyorum arkadaşlar. Şöyle bu tarafa. Üste kalacak. Çünkü burada şu ikimizin kafasını yapıştıracağız. Bu ip de burada yapışsın. Şöyle de keseceğim onu birazcık. Evet. Kafasını yapalım şimdi arkadaşlar. Şu siyah kısmı yapacağız. Öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Evet. Şöyle 2 3 zincir çektim ve bu sihirli halkamın içerisine 14 tane trabzan yapacağım. Zincirimi de sayıyorum. 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle halkaya da çekiştiriyorum. 13 14. Şimdi ilk size çekmiş olduğum zincirle birlikte birleştiriyorum. Evet. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şöyle hemen dibine arkadaşlar. Bakın bu zincirimin dibine. Şimdi siyah olduğu için gözükmeyecektir. Ben anlatarak yapacağım. Şöyle bakın dip kısmına hemen bir tane trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Yanındakine bakın yanındaki trabzanıma 2 tane yapacağım. Trabzan yine 1 2 trabzan. İpimi doluyorum. Yanındaki ilmeğime aynı yere bakın aynı yere 1 diğerinde yine aynı yere bunu yapmış olduğum yere 2 yanındakini yine her bir trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 1 aynı yere 2 1 2 1 2 sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Her bir ilmeğe 2 tane. Sayacağım kaç tane trabzan yaptığımı da sayacağım arkadaşlar. Şimdi şu zincirimi de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane trabzanım oldu. Bir tane de sadece bu sıra için şöyle dibine batıyorum. İpimi yardım. Evet ve birleştiriyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 döndürdüm. Bakın dibine değil yanındaki ilmeğe, dibine değil yanındakine sık iğne olarak batıyorum. Döndürüyorum. Şöyle bir zincir, 2 zincir çekiyorum ve bunu içerisine dolduracağım. Kaç tane doldurmuşum bir sayayım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 tane doldurmuşum. Burada da yine 10 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 kulaklarını yapıyoruz.
7, 8, 9, 10. Şimdi bakın hemen yanındaki dibini şöyle açayım, bakın. Şuraya şöyle sık iğnemi yapıyorum. 1. Yanındakine 2 sık iğne. Yanındakine 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Bakın dibine değil, yanındakine. Dibine değil, yanındakine sık iğne ile bağladım. Tekrar döndürüyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve bu kulağımın da içini 10 kere dolduruyorum. 2 zincirimi sayıyorum. Şuradaki çekmiş olduğum zinciri. İkinci, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, diğer kulağımı da yaptım. Şimdi yine bakın hemen yanındakini şuraya sık iğne olarak bağladım. Bu sırayı karşıya kadar sık iğne olarak her bir ilmeğime sık iğne yaparak diğer tarafa kadar geleceğim. Dediğim gibi ince tığla örmek gerçekten çok meşakkatli. Alışkın olmadığım için maalesef birazcık zorlanıyorum. İnşallah siz daha kolaylıkla yaparsınız. Şimdi burada şu kulağa başlarken zincir çekmiştik. Hemen onunla şöyle bakın sık iğne değil, içinden çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Bu sırayı da böyle kaydırmayla tamamlayacağız. Ama çok sıkmayın, toplamasın. Bakın bol bırakıyorum. Evet. Biraz ipimizi de yarıyoruz o arada. Kulağın etrafına döndüm. Şimdi şu araya devam edeceğim. Dediğim gibi bol bırakın biraz. Hani çok kasmasın. Her bir ilmeğe bir kere batıyorum, içinden çıkarıyorum. Batıyorum, içinden çıkarıyorum. Şimdi geldik diğer kulağa. Burada da arkadaşlar yine şu ilk yapmış olduğumuz zincirle birlikte içinden çıkarıyorum.
yanındakinden şöyle bütün ilmeklerden birer kere alıyorum. Yavaş gösteriyorum burayı ki iyice anlaşılsın arkadaşlar. Siyah olduğu için anlaşılmayabilir. Şimdi burayı da tek tek dönerek şuraya kadar geleceğim ve ipimi orada koparacağım. Kafamız hazır. Ondan sonrasında da fiyonga geçeceğiz arkadaşlar. Evet, kafa kısmımız hazır. Şimdi fiyonk yapımına geçelim. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Üç tane zincir çekeceğim. 2, 3. Buraya trabzan yapıyorum. 6 tane trabzan yapacağım, zincirim hariç. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir. Hemen dibe batıyorum. Şöyle içinden çıkarıyorum. Tekrar yine 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Şöyle birazcık çekelim. Yine buraya zincirim hariç 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 zincir ve şöyle dibeğine batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Şöyle bir tane de zincir çektim. Şimdi şu sihirli halkamızın ipini iyice çekip şu ortayı kapatalım arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle birazcık uzunca da ipimi kestim. Şimdi bakın ipim bu tarafta. Sihirli halkamın ipi bu tarafta. Bunu bu tarafa doğru birazcık sarıyorum. 2, 3, 4 kere sardım. Şöyle 4. Bir tane daha saracağım. 5. Döndürdüm. Şu iki ipi arkada bağlayalım. Evet. Evet. Şöyle. Bunları keseceğim şimdi. Bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Elinizde sıcak silikonunuz varsa ondan yapabilirsiniz. Ben şimdi sıvı silikonla yapacağım arkadaşlar. Ama sıcak silikonla çok daha rahat yapışacaktır. Şimdi şu kısmına şöyle çok azıcık olacak şekilde işte sürdüm. Dikebilirsiniz de. İlla yapıştırmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ben yapıştırıyorum şu an. Evet, sağlam olsun derseniz, satış amaçlı kullanacaksanız dikin arkadaşlar. Ben şu an dediğim gibi yapıştırdım. Şimdi şu tokamızın bakıyoruz. Arka kısmına şuraya da yine yapıştırıcımı sürüyorum. Çok fazla sürmeyeceğim, alttan çıkmasın. Evet, şu ipi de şuradan alalım. Yine dediğim gibi dikin mutlaka veya sıcak silikonla yapıştırın. Şimdi bakıyorum bunları nasıl yapmışım. Şöyle. Evet. Biraz yapışması zaman alıyor sadece bunlarda. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Tamamlamış oldum. Evet, böylelikle bitirmiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Üçü de
Böyle birbirinden tatlı, şahane Mickey Mouse'larımız oldu. Evet, inşallah anlatımında kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim gibi son zamanların en gözde modellerinden birisi. Mutlaka yapın ve satışını yapın, hediye edin. Bana dua edeceksiniz diyeyim. Bir videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medyalarda videolarımı paylaşırsanız başkalarıyla daha fazla kişilere de erişmesine yardımcı olmuş olursunuz. Bunu da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz daha da bir mutlu olurum. Böylelikle videomuzu sonlandıralım. Hepinize kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.